İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Seda Sakacı Çelik. Kendisi kozmetolog ve Türkiye'de ve dünyada daha önce hiç yapılmamış bir girişimcilik hikayesi var. Yapay zeka teknolojisi kullanarak kozmetik ürünleri üretiyor kendisi. Daha doğrusu kendi laboratuvarları. Bu girişim hikayesini çok merak ediyorum ve kendi başına, tek başına bu projeye nasıl başlamış ve Türkiye'de, dünyada ilk kez yapılan bir projenin adımlarını nasıl atmış, kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Davetimi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Çok memnun oldum gerçekten. Zaten sizi de izliyoruz. Burada olmak da benim için bir keyif. Harika. Ya çok enteresan, yani Türkiye'de ve dünyada daha önce yapılmamış bir işi yapmış olmak ve çok bambaşka bir sektörde farklı bir işi yapıyor olmak. Birçok girişimcinin aslında baktığımız zaman, ki bu YouTube kanalını izleyen birçok girişimci de daha önce yapılmamış fikirleri, daha önce hiç ortaya atılmamış düşünceleri hayata geçirme konusunda tedirginler, cesaretli değiller. Siz de bu cesareti verecek en iyi kişisiniz bence. Çünkü yaptığınız iş gerçekten muazzam. Daha önce hiç kimsenin denemediği bir işi yapıyorsunuz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Daha sonra bu işe ilk nasıl başladınız temelde, tek başınıza? Onu çok merak ediyorum. Evet, aslında hikayesine baktığımızda bir evin balkonunu depoya dönüştürerek başlayarak kozmetik ürün üreten bir öğrenci düşünebilirsiniz. Aslında öğrenmeyi öğrenen program yapay zeka. Ben de hiçbir zaman öğrenmekten bıkmadım diyebilirim. Hala Amerika'da bir üniversitede okuyorum. Şimdi 3 üniversite mezunuyum. Hem tıbbi aromatik bitkiler, hem kozmetoloji, hem uluslararası ilişkiler, hem medikal estetik alanında işte eğitim alıyorum. Ama bunların evvelinde içimde bitmeyen bir heyecan vardı hep. Yani biliyorum ki evet, yaratıcıyım. İyi bir şeyler yapabilirim. Belki başka iş yapsaydım da farklı bir şey yapmak isterim. Yani bir gömleği giydiğimde bile hani çok klasik değil de farklı çizgileri olsun, benim imzam olsun gibi düşünen, küçüklükten beri aslında hem eleştirel bir tip ama hem de kendimi acımasızca eleştiren biriydim. Okulda çok başarılı olduğum tartışılır aslında okul zamanlarıma baktığımda. Ama yaratıcı tarafım hep dediğim gibi sanat ve uygulayıcı tarafım hep fazlaydı. Yani öyle hissediyordum. Belki de yine tartışılır tabii ki. Kişiye özel kozmetik kavramı benim kozmetik eğitimciliğimle başladı. Ben kozmetik öğretmeniyim aslında. Ama bunun 3 tane temel tarafı var. Bir tanesi tıbbi ve aromatik bitkiler, yani şu dönemde gündemde olan bitkilerle tedavi, fitoterapi diyoruz. İkincisi kozmetiğin kimyası, onu karıştırmak, yani bir kremi yapabilmek, bir şampuanı elde edebilmek. Üçüncüsü güzellik ve saç bakım hizmetleri alanının hocasıyım ayrıca. Yani hem anatomi, fizyoloji eğitimlerini üniversitelerde verdim, öğretim görevliliği yaptım. Hem uygulayıcıydım. Farkımın da aslında hem uygulayıcı olmamla işin teorisini bilmem olduğunu düşünüyorum. Çünkü teoriyle uygulama hiçbir zaman aynı olmuyordu. Bir gün çok genç yaşlardayım, bir eğitim veriyorum laboratuvarda. O da belediyenin olan laboratuvarlarında ve o eğitimi verirken bir kimya mühendisi dedi ki, Sedacığım dedi. İsmi de Candan Hanım, Candan Canver. Hiç unutmam, ilk müşterimdir çünkü diyebilirim. Ben dedi kimya mühendisiyim ama dedi benim kremlerimi senin hazırlamanı istiyorum dedi. İlk öyle başladı evet, yani. Evet, ilk öyle başladı. Ben de yok dedim, ben eğitimciyim Candan Hanım, hani olmaz. Hayır dedi, sen çok iyi formüle edebilirsin. Bu konuyu anlatabiliyorsan, anlattığım konu da atölye çalışması, kozmetik ürünlerini üretmek, doğal kozmetik ürünlerini üretmek. Peki dedim. Candan Hanım sürekli beni arayarak Sedacığım şu kremim bitti, bu kremim bitti. Lütfen bana şampuanımı yapar mısın? Ben sürekli laboratuvarda bir Ar-Ge çalışması yapıyorum. Zaten bir de yaptığım işi her zaman en inceliğiyle bilmeye çalışan biriyim. Yani biraz da nasıl diyeyim, mükemmelliyetçilik, en iyisi. Birçok firmanın eğitim müdürlüğünü yaptım, dünya markalarının. Onların dokusunu biliyorum, kokusunu biliyorum, yapısını biliyorum. Ayrıca müşteri ne ister? Yani dışarıda son bitmiş üründe müşteri ne ister? Bununla da çok haşır neşir olmuş biri olarak bir dakika, ürün üretiyorsam memnun edebilmeliyim. Sonra anladım ki tüm Türkiye'yi gezerken, eğitimcilik yaparken, öğretim görevliliği yaparken, herkesin cildine dokunurken herkesin cildi farklı, parmak izi gibi. Evet. Yani bir kullandığım krem diğerine iyi gelmiyor.
Yani raftan aldığınız bir krem, hani şu hata vardır ya her zaman. İşte bu ilaç bana iyi geldi, sen de kullan. Hayır, senin bünyen farklı, o sana uyacak mı? Hani her zaman aman yapmayın deriz zaten. Aynı şey aslında kozmetik için de geçerli. Yanlış bir kozmetikle bebek döneminde çocuğunuza yanlış ürünleri kullanmaya başladığınızda sonra egzama sorunu olabiliyor. Sonra işte saç dökülmesiyle karşılaşabiliyoruz. Ergenlik döneminde aknelenebiliyor ve sonra İnanın psikolojik olarak da çok mutsuzluklar da başlıyor. Bu başarıyı da etkileyen bir şey. Ben işimi aşkla yapan biriydim tabii ki. Çok severek yaptım ama her zaman da derim ki aslında iş yapmıyorum. Hani severek yaptığınız iş sizin için her zaman da herkese önerebileceğim şey tabii ki, hele şimdiki gençlerin işinin çok zorlaştığı şu dönemlerde, rekabetin bu kadar olduğu bir dönemde önerebileceğim tek şey sevecekleri işi yapmaları ve zaten başarı sonrasında gelir. Hiçbir zaman para açısından düşünmemiştim ama bu boyuta geleceğimizi de bilmiyordum açıkçası. Şu an hem Türkiye'de merkezlerimiz, franchise'larımız, hem bununla birlikte Amerika'da 2 merkez, 1 laboratuvarımız ve dünyada şu an birçok bizimle konuşan franchise için bayi görüşmeleri, sadece pandemi dönemi bizler hepimiz bir durduk ama çok özel yerlerden ve gerçekten şu an ismini zikredemeyeceğim kadar yerlerden çok böyle güzel teklifler alıyoruz. Çünkü biz kendimiz bir algoritma yazdık ve bunu bir Türk insanı olarak yaptık. Nasıl yaptık? Düzce Üniversitesi iş birlikteliğiyle bir protokol imzaladık. Seda Sakacı Kozmetoloji Anonim Şirketi olarak. Ve bizim kendi endemik bitkilerimiz olan tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştiren köylü kadın çiftçilerimiz vardı. Ve onlar evlerindeydi ve onları evlerinden dışarı çıkarttık. Akademisyen olan bütün arkadaşlarımız onları tek tek eğittiler doğru ekolojik ürün üretebilmek için. Ve sonrasında da o ekolojik ürünleri biz tıbbi bitkileri alım garantisi vererek onlara da ailelerine bir fayda sağlamış olduk. Çocuklarının geleceği için bir katkıda bulunmuş olduk. Hala bile her ürünümüz sürdürülebilir, ekolojik. Evet, bunların hepsi konuşuluyor ama içi gerçekten altı dolu olarak yapılan bir sistem var ortada. Teknopark'ta, Düzce Üniversitesi Teknopark'ta laboratuvarlar kurduk. İlk başta küçük bir laboratuvarla başladık. Sonrasında gıda laboratuvarlarımız diyerekten şu an güzel bir üretim tesisimiz var. Sonrasında Amerika'da laboratuvar kurduk. Bundan evvel tabii ki 2 kitap yazarıyım. İlk kitabım ses getirmişti ve tabii ki yayınlardaydım. Oralardan da insanlar bana çok ulaştılar ve danışmanlık da aldılar. Yani bir kozmetik kremi üretmek için Ar-Ge. Yani artık tabii ki Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok bir ürünü üretmek için ama iyi bir uygulayıcı, yani benim fark yarattığım konu hem üretici olmaktan ziyade hem uygulayıcı hem de işin dediğim gibi mutfağındaydım, kimyasındaydım. Yani teoriyle uygulama dediğim gibi her zaman aynı olmadığı için ikisinin bir bütün olduğunu düşündüğüm için çok doğru sonuçlara el attığımı düşünüyorum. Çünkü inanın müşteri memnuniyetimiz yani %98'in üstünde diyebilirim. Bunun nedeni algoritma. Yani evet, dijital dünyadayız ve bu dijitalleşmezsek eğer biliyoruz ki artık herhalde dijitalleşmeyen sektörler biraz daha karlarının diyeyim azalacağını düşünerekten biz de dedik ki gerçekten zaten gördüğüm ve bildiğim şey, herkesin cildi farklı. Geliyor herkes işte bir Candan Hanım hikayesinden bahsetmiştim demin. İşte Sedacığım ürünümü sen yap. Bunun gibi birçok kişilerin bütün ailelerini tanımaya başladım. Artık arıyorlar telefonla ve benim bir müşteri ağım olmaya başladı. Ve bunların çocuğu, ondan sonra bu ailelerin annesi, babası, işte saçım işte inceldi, saçımın incelmemesi için bir doğal şampuan yapar mısın? O zaman daha doğal kozmetik konuşulmuyor. 2006 yılından bahsediyorum ve ben 2006 yılında doğal kozmetik eğitimleri vermeye başladım. Gerçi Amerika'da şu an daha farklı tabii ki ama ben hani şunu diyebiliriz. Amerika ile aynı zamanlarda o eğitimleri veriyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de şu an çok yaygın
ama Amerika'da da şu an farklı eğitimler veriliyor. Aslında ben de o eğitimleri yine veriyorum. Hatta bu ay içerisinde de yeni bir kitabım çıkacak. Kişiye özel fonksiyonel kozmetik adı altında. Dijitalleşmeyi yaparken mutlaka bilim benim için çok önemli olduğu için, bir bilim insanı olduğum için tabii ki bilim, akademik insanlarıyla bir arada buluşmak istedik. Ve Seda Sakacı Kozmetoloji Anonim Şirketi olarak da dediğim gibi Düzce Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinin bölüm başkanı olan bir hocamız benim tamamıyla sistemlediğim bir programı algoritma haline dönüştürdü, bir software'e. Ve şimdi biz bir kişi geldiği anda diyelim ki saç dökülmeniz var. Saç dökülmeniz için özel proplarla, yani hassas ölçüm olan mekanik çubuklar diyeyim, onlarla saç telinizin hacminin ne kadar olduğunu bile ölçüp kıl kökünüzde bir tıkanıklık var mı, ama bu böyle şey gibi değil, küçük bir analiz gibi değil ya da eczanede yapılan bir analiz gibi düşünmeyin, 1 saat sürüyor ortalama. Bu analizi yaptıktan sonra sistemimize giriyoruz, algoritmamıza, ve sistem ona göre formülasyon oluşturuyor. Bizim yazdığımız, benim tamamıyla öngördüğüm, içinde kozmetik bilimi, fitoterapi bilimi yani tıbbi aromatik bitkiler bilimi, işin aktif bilimi, kozmetiklerdeki aktif bilimi ve gıda takviyelerinin, besin desteklerinin kullanım bilimi, yani gıda biliminin olduğu bir şey hazırladık, algoritma. Ve sonra veri toplamaya başladık, veri analizi edebilmek için. Tabii ki insanlar geliyor, kayıtlarını giriyoruz sisteme, 1 saatlik bir analiz yapılıyor. Saç dökülmesi dedik. Saç dökülmesi neden kaynaklanıyor? Ve bunu doğru bulursanız o zaman nokta atış yapabiliyorsunuz. İşte kişiye özel derken evet, herkesin saçının dökülmesinin nedeni farklı olabiliyor. Oksidatif stres olabiliyor, hormonal olabiliyor, işte vücudunda vitamin, mineral değerlerinin eksik olması olabiliyor, ama biz bunları deriden çok iyi bir şekilde ölçümleyip bize bir yol haritası kazandırabiliyor durum ve ona göre de laboratuvarda kişiye özel ürün hazırlıyoruz aslında. Şimdi yapay zeka teknolojisini biz de mesela hazırladığımız yazılım projelerinde kullanıyoruz. Yani aynı yapay zeka birebir aynıysa tabii ki, yani benzer özellikleri taşıyorsa ne yapıyor? Mevcut şartları değerlendiriyor, mevcut kullanım şartlarını değerlendiriyor bir yazılımın, örnek veriyorum, projenin. Sonrasında kişinin o yazılımı nasıl kullandığını zaman içerisinde öğrenmeye başlıyor. Öğrendikçe, atıyorum 1 yıl sonra tamam diyor ki bu kişi diyor sadece bunları yapıyor. O yüzden ben karşısına sadece şunları getireyim diyor ve algoritma o kişiye özel bir şekilde kendini o kişiye uyarlıyor. Şimdi sizin teknolojinizde de anladığım kadarıyla kişinin cilt yapısı, işte yağlı, sivilcelenebilen, dökülebilen bir cilt yapısıdır. Teknoloji bunu anlıyor, algılıyor ve ona göre de ürün geliştiriyor. Peki örnek veriyorum, benim eşimin cildi temiz, normal bir cilt, ama güneşe çıktığı zaman alerjik yapısından dolayı kabarmalar oluyor ve güneş kremi kullanması gerekiyor. Şimdi bu nasıl öğrenilecek, bu yapay zeka teknolojisi? Bu güneşe çıktığını nasıl anlayacak? Tamam, şimdi harika bir soru, çok teşekkür ediyorum. Biz güneş analizi yapıyoruz, güneş testi. Yani güneşe duyarlılığını ölçüyoruz kişinin. Melanin dediğimiz renk pigmentlerini ölçüyoruz kişinin. Hepimizin bir ten rengi var ve dermatolojide şu değişmez. Skalası var bunun. Fototip 1, fototip 2, fototip 3, 4 ve 5. Bu ne demek diyeceksiniz. Yani çok beyazsak fototip 1. Fototip 5'e gittiğimiz anda esmer, daha siyahi renkler. Şimdi bu değişmiyor. Bu skala tamamıyla ortada bildiğimiz bir skala. Bu skalanız ne? Onu ölçümlüyoruz. Sistem diyor ki işte eşinizin ölçümledik diyelim. Fototip 2'de, yani beyazdan bir tık daha beyaz ama hassasiyetliği de var. Sonra ölçümlüyoruz, diyor ki şu kadar güneşte kalırsa D vitaminini sentezleyebilir. Kışın SPF 30 kullanmalı, yazın da SPF 50. Bu ne demek? Güneşten korunma oranı. Yani güneşten korunma olanı ya 30 koruma faktör kullanacak, işte kışın, yazında 50 koruma faktör mü kullanması gerekliliğini sistem bize söylüyor. Ve diyor ki şu maddeleri kullanırsan, bu kişinin derisi hassas ve alerjik, işte diyelim ki protein ve seramitleri kullanırsan, bu kişinin aslında güneşe karşı alerjisi varsa onun da önüne geçebilirsin diye bize çok ciddi bir harita ve rapor veriyor. Ve biz buna göre aslında yol alıp devam ediyoruz.
İnanılmaz ya. Şimdi ben tabii çok emin olmamakla beraber olmadığını düşünüyorum sadece. Sizi bekliyorum, skarlarınız için bekliyorum. Daha evvel belki gençlik döneminizde aknelenme olmuş bir cilt olabilir. Belki bir işte tedavide görmüş olabilirsiniz ve cildinizde belli skarlaşmalar var. Ona biz çukurlaşmalar diyoruz. Onun derinliğini ölçebiliriz ve size ne kullanabiliriz? Hangi yöntemle bu izleri rahatlıkla daha doğal yöntemlerle geçirebiliriz? Sistem bize bunu söylüyor olacak. Tamam, ben yayından sonra telefonunuzu alacağım. Geleceğim. Kesinlikle bekliyorum. Şimdi bu yani yapmış olduğunuz uygulama, yapay zeka teknolojisini, daha doğrusu sizin bilginizi bilim ve teknolojiyle birleştirerek uygulama Türkiye ve dünyada ilk. Peki şu var mı ya da olabilir mi? Benim aklıma geldiği için söylüyorum. Tıpta örnek veriyorum, tamamen cilt olarak değil de tıbbi olarak örnek, kalp krizi geçirme riskim var çünkü babamın babasının babası ya da 7 kuşak ötesi sürekli kalp krizinden ölmüş. Bir genetik bir analiz. Veya işte alerjik bir yapıya sahip değilim ama genellikle baba tarafı ya da anne tarafı 40 yaşından sonra alerjik reaksiyonlar gösteren bir cilde sahipmiş. O yüzden alerjik bir yapıya sahip olabilirim ve benim 40'ından sonra çilek yememem gerekiyor. Atıyorum şu an. Bunun gibi analizler de sadece cilt özelinde değil de tıbbi anlamda da yapılabilir mi yapay zeka konusunda? Zaten aslında yapılıyor. Yapılıyor mu? Yapılmaya da başlanmıştı. Hatta bir cihaz da tasarlanmıştı, Watson diye. Ve bütün tıbbın bütün literatür bilgileri yüklenmişti. Şu an geri çekildiğini sanıyorum. O konuda tam şu an net bir bilgi veremeyeceğim ama o cihazda sizin bütün değerleriniz giriliyor ve sonrasında sizin hangi ilaçları nasıl kullanmanız gerektiği ve sonrasında da hangi hastalıklara yakalanabileceğiniz çıkıyordu. Şimdi tabii ki bu biraz sağlık sektörünü de şeye vurabilecek bir sistem, bu dijitalleşme. Gerçi ben o kadar öyle görmüyorum ama çok tartışılan da bir konu sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe şu an zaten bireysel terapiler çok önemli olmaya başladı. Amerika'da zaten bu çok fazla. Onu da neden söylüyorum? Karşılaştırma amaçlı söylemiyorum. Orada yaşamış ve işleten biri olarak söylüyorum. Bireyselleştirilmiş terapi ve tedaviler çok ön planda. Sizin diyelim ki full body MRI'nız çekiliyor. Yani bütün vücudunuzda, hatta radyoaktif ışın almadan da bunlar artık yapılabiliyor. Ve sonrasında ileride belki bir meme kanseri olacaksınız. Bu ortaya çıkıyor ama ben kozmetologtum. Tabii ki sağlığın o tarafını bilemem. Ve kendi bilgi alanımda literatürleri ekledik sisteme. Yani hem benim kendi tecrübem var sistemde, evet, ama hem de literatür bilgisi var zaten. Ve onunla harmanlayarak bu algoritma kendini yenileyerek öğrenmeyi öğreniyor ve veri kaydı yaparak veri analizi de yaptık zaten. Hatta bir makale yayınlamak için de yurt dışında hocalarımız yine ilgileniyor bununla, en son ilgileniyordu. Yani insanlar ilk geldiğinde bu durumdaydı. 2 ay sonra analizi yapıldı, tamamıyla ciltleri değişti. Yani aknesi vardı, 2 ay sonra yok. Ya da skarı vardı, derin çukur izleri, akne izleri vardı. 2 ay sonra biz, çünkü 2 ay sonra tekrar ölçüm yapıyoruz. Düzenli, bizimle birlikte tamamıyla yol alırsa kişi. Ya bu girişim projesi sizin tek başınıza üniversite dönemlerinizde belediyenin laboratuvarını kullanarak hayata geçirdiğiniz bir proje. Aynen. Peki, aslında evi laboratuvar yapıp artık en son annem evden kovmaya başladı beni. Çünkü evin her yeri ham madde dolu. Hem doğal hem de denemeler yapıyorum. Ve ben sonra kendi evime çıkmak zorunda kaldım. Ve kendi evime çıkınca bu sefer 2 odamı da depo ve ham madde deposu haline dönüştürmüştüm. Peki arkanızda bir maddi güç, bir destek, bir aile desteği var mıydı? Yoksa her şeyi kendiniz sıfırdan mı oluşturdunuz? Çok enteresan. Ailemde hiç girişimci yok. Aslında bu biraz handikap. Hani biraz böyle daha girişimci bir aileden gelen insan olduğunuzda olaylara biraz daha esnaf gözüyle bakabiliyorsunuz bence. Bu benim için handikaptı. Bir de tabii ki ruhum hep eğitimci, öğretmen ruhu, ticareti bilmiyorum. Ama tabii sonra eşimle karşılaştım. Kendisi işletmeciydi. Ve ben o dönemde bir marka çıkarmıştım. Yine Türkiye'de daha hiç olmayan, yiyemediğiniz bir şeyi cildinize sürmeyin dediğim dönem, ki şu an moda olan, ama ben bunu 2008'lerde çıkardığım bir dönem, ürün döneminde eşimle tanışma fırsatım olmuştu. Eşim tabii ki bu konuda bana her zaman bütün mentörlüğünü, bütün işletme bilgisini de, aslında tek başımıza yapılacak bir şey değil. O yüzden her zaman desteğini esirgemedi.
O tabii girişimciydi ama onun da ailesinde girişimci yok. Öğretmen çocuğu o da. Ama o yıllarca verdiği o deneyimi de aslında işimizde konuşturabildik diye düşünüyorum. Siz bence çok büyük örneksiniz. Türkiye'de girişimci olmak isteyen, kendi işini yapmak ya da kendi projelerini hayata geçirmek isteyenler için çok güzel bir motivasyon kaynağı sizin hikayeniz. Şunu söyleyebilirim. İlk ürünümü çıkardığımda battım. Evet. Böyle bir durum var ortada. Çok ciddi çalışıyorum. Kendim evet bir şeyler kazanıyorum. Hatta 2-3 iş bir arada yapıyorum. Hem o zaman işte yine kozmetik uzmanlığı yapıyorum. İşte televizyon kanallarında bazı işlerim vardı. Öğretmenlik yapıyorum. Hem de küçük yine bir kioskum var alışveriş merkezi içerisinde. İşte çalışan birkaç arkadaş var. Ürün satıyorlar falan. Yani küçük böyle butik ama her yere yetişmeye çalışıyorum. O dönemde tabii ki görüyorsunuz ki bir şeyler kazandım diyelim, küçük bütçeler ve gittim, tabii o zaman işi bilmiyorum, bir yatırım yaptım. İşte yiyemediğiniz bir şeyi cildinize sürmeyin diye bir ürün çıkardım ve bu ürünü marka yapmak istediğimde gördüm ki dünyanın en iyi ürününü yapsanız da eğer reklam gücünüz yoksa gerçekten onun ne kadar, ben bütün paramı şeye harcamıştım. Ürünün en kaliteli olmasına harcamıştım. Ve reklam gücüm çok, birkaç fuara katılabildim sadece. Eczacılık fuarlarına katılabildim. O zaman internet yeni başlıyor. O dijitali de tam anlamış değildim. Ondan sonra ve gördüm ki milyon dolarlık bir yatırım yapacaksanız milyar dolarlık da bir reklam bütçenizin olmasının çok önemli olduğunu gördüm. Yine benim tabii ki o bütçelerle değil ama hani biraz o çalışmanın verdiği, emeğin verdiği bir şeylerin karşılığını almak da güzel tabii ki. Yine o kadar büyük reklam yatırımları yapamıyoruz ama Amerika'da da çok gazetede çıktık. Ondan sonra bu sistemimiz kişiye özel kozmetik çok ses getirdi. Bu da tabii ki bence gurur verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde ben de sizi burada ağırlamaktan büyük onur duydum gerçekten de. Çünkü Türkiye'de ve dünyada ilk kez yapılan bir işin temelini atmışsınız. Tek başınıza yapmışsınız. Eşinizle birlikte zaten bunun sonrasında geliştirmesini yapmışsınız. Peki Seda Hanım, size nasıl ulaşabilir insanlar? Artık dijital ortamdan hemen Seda Sakacı yazdıklarında, sedasakacı.com dediklerinde çok rahatlıkla ulaşabilirler. Herkesi de bekliyorum. Çekinmeden de yazsınlar istiyorum. Birebir de ilgileniyorum, inanın. Çok teşekkür ederim ben katılımınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şöyle selamımızı da yapalım. Harika. Girişimci olmak isteyen kişilerin hani ben tek başıma yapamam, ben tek başıma beceremem kafa yapısında olan insanların bu yapıdan bir an önce kurtulmaları gerekiyor. Seda Hanım bence bunun en güzel örneği. Kendinize çok iyi bakın. Siz de benzeri konu ve konularla buraya davet edilmek istiyorsanız aşağıdaki formumuzu doldurabilirsiniz ya da yukarıdaki e-posta adresimize mesaj gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.